Bazı yükler vardır. Onları taşımak istediğin için değil, bırakamadığın için taşırsın. Vatan diyerek yükünü yüklenip yürüyen tüm delikanlılara selam olsun. İzlediğim asker filmleri içinde beni en çok etkileyen film bu. Çoğunu dışarıdan izlersiniz. Nefesi izlemiyorsunuz. Sanki o koğuşta oturuyormuş gibi hissediyorsunuz. Tam da bu yüzden bazı şeyleri kaçırabiliyorsunuz. Çoğumuz bu filmi içtima sahnesiyle hatırlıyoruz. Bağıran bir yüzbaşı, dizilmiş 40 asker ve o cümle. Uyursan ölürsün. O sahneden önce ne olduğunu pek konuşmadık. 2365 rakımlı bir dağın tepesindeki karakol. 40 kişi, bir telsiz ve başlarında Mete Yüzbaşı. O karakola boş gelmiyor. Yolda 2 adamını kaybetmiş halde geliyor ve vardığında nöbetçilerini uyur halde buluyor. O bağıran adam disiplin gibi görünüyor. Oysa orada olan şey disiplin değil. Kar, soğuk ve bir bekleyiş var. O bekleyişin içinde kimsenin üstünde durmadığı küçük bir şey tekrarlanıp duruyor. Habercisi Turgay ona ilacını getiriyor. Mete ilacı içtikten sonra hiçbir şey söylemiyor. Bu birkaç kez oluyor ve her seferinde arka planda kalıyor. İlk izlediğimde onun normal bir hastalığı olduğunu düşünmüştüm. Dağ başı, kar, soğuk, bu tahmin mantıklı geliyor. Ama değil. Mete Yüzbaşı o yükü seçmedi. Bırakamadığı için taşıdı. Eğer bir yükü bırakamıyorsan taşıdığın her gün o yük biraz daha senin yerine geçer. Bunu kanıtlamak için 3 şeye bakacağım. Bir cümleye, bir sessizliğe ve Turgay'ın getirdiği o ilaçlara. Önce şu soru. Mete Yüzbaşı tam olarak neyi taşıyordu? Cevabı bulmak için önce o karakolu tarif etmek lazım. Çünkü Mete Yüzbaşı'nın omzundaki şey bir görev değil, bir aritmetik. Karla kaplı bir tepe, 40 kişi ve bir telsiz. O telsiz sıradan bir cihaz değil, röle istasyonu. Yani bölgedeki birliklerin birbiriyle konuşabilmesi o kutunun ayakta kalmasına bağlı. Karabal susarsa kilometrelerce ötedeki insanlar birbirini duyamaz hale gelir. Şimdi bunu bir insanın omzuna koyun. 40 kişinin uyuduğu saat, 40 kişinin yediği yemek, 40 kişinin hangi mevzide, kaçta, ne kadar uyanık kaldığı ve bunların hepsinin tek bir adama sorulacağı gerçeği. Mete Yüzbaşı o karakola 2 günlük bir yürüyüşün ardından varıyor. Ama getirdiği şey yorgunluk değil. Yolda bir pusuya düşmüşler. Emre isimli bir askeri ve astsubayı Orhan'ı kaybetmişler. Orhan sıradan bir isim değil bu adam için. Tecrübeli bir asker. Yıllardır aynı dağlarda ve Mete onun vurulduğunu görüyor. Orhan'a bağırıyor. Karın ortasında ona doğru gelsin diye. Orhan gelmiyor. Sonra aynı adam askerlerini toplayıp 2 gün daha yürüyor ve bir karakolun kapısından içeri giriyor. İçeri girdiğinde nöbetçilerini uyur halde buluyor. İşte o meşhur sahne bundan sonra geliyor. 30 yaşındaki adama resmini taşıtırsın. Tabutunu taşıtırsın 30 yaşındaki adama. Baba sigara içiyor mu? İçmiyor komutanım. İçecek. Kanser olacak senin yüzünden. Orada bağıran adam saatler önce arkadaşının vurulmasını izlemiş bir adam ve bağırarak söylediği cümle bir kural değil, bir tarif. Sen uyursan herkes ölür. Askerlik yapmış olanlar daha iyi anlayacaktır. Cümle şunu söylüyor. Burada kimse tek başına yaşamıyor. 40 insanın hayatı tek bir zincir ve zincirin her halkası diğerinin nefesini tutuyor. Peki o zincirin ağırlığını kim taşıyor? Bir asker uyuyakalırsa ona hesap sorulur. Ama uyuyan askerin hesabını soracak adam uyursa ona kim hesap soracak? İşte Mete Yüzbaşı'nın konumu tam burası. 40 kişinin korkabildiği bir yerde korkamayan tek adam. Çünkü korku bulaşıcıdır. Bakılan yüzden bakan yüze geçer. Sessizce, hızla. Ve bir komutanın yüzünde çözülme gören 40 asker o çözülmeyi kendi içlerinde çoğaltır. Bu yüzden o adam hasta olduğunda tıraş olmayı bırakmıyor. Öksürüğü geçmiyor ama sesini alçaltmıyor. Yorgun olduğunda oturmuyor. Yaptığı şeyin bir adı var ama askerlikle ilgili değil. İnsanlar gündelik hayatı bir sahne gibi yaşar. Herkesin bir sahne önü vardır. İnsanlara gösterdiğimiz yüz ve bir sahne arkası vardır. Kapıyı kapatıp maskeyi çıkardığımız yer.
Garson mutfağa girer ve gülümsemeyi bırakır. Hepimiz bir yerde çözülürüz. Karabal'da o mutfak yok. Mete Yüzbaşı'nın odası var ama o odanın kapısı gerçek bir kapı değil. 40 kişi o kapının ötesinde ve kapı her an açılabilir. Uyuduğu, yemek yediği ve sustuğu yer görev yeri. Yani adam 24 saat sahnede. Ve şunu da düşünün. Aynı adam bir de karısına telefon açıyor. İyi olduğunu söyleyip kapatıyor. Sahne orada da bitmiyor. Bir insanı en çok yoran şey acı değildir. Acıyı gösterememektir. Buradan bir soru çıkıyor. Cevabını çoğumuz sezgisel olarak biliriz ama ne anlama geldiğini pek düşünmeyiz. Bir adam korkusunu, öfkesini, yasını hiçbir yerde bırakamıyorsa o duygular ona ne yapar? Bastırılan bir şey yok olmaz. Peki nereye gider? Cevap basit. Hiçbir yere gitmez. Bastırmak bir duyguyu yok etmek değildir. Sadece yüzü sakinleştirir. Beden aynı kalır. Kalp aynı hızda atmaya devam eder. Eller aynı gerginlikte durur. Uyku aynı bölünmüşlükte gelir. Dışarıdan bakan biri adam sakin der. İçeride hiçbir şey sakin değildir. Ve bir yerden sızar. Filmde bunun 3 ayrı izi var. Üçü de küçük. Üçü de kolayca atlanıyor. Birincisi koğuşta. Mete Yüzbaşı yolda yaşadıkları çatışmayı askerlerine anlatıyor. Ama şöyle oldu, böyle oldu diye anlatmıyor. Yeniden oynuyor. Tam doğrultacak tüfeğim. Bir olayı anlatmakla bir olayı yeniden yaşamak arasında fark vardır. Anlatan adam olayın dışındadır. Yeniden yaşayan adam hala içindedir. O sahnede Mete Yüzbaşı askerlerine ders vermiyor. Kendi kafasının içindeki kaydı sesli olarak bir kez daha izliyor. Ve o kayıt zaten durmadan oynayan bir kayıt. Sadece bu sefer odada başkaları da var. Şimdi bunun yanına başka bir sahne koyalım. Karısı telefonda onu arıyor. Konuşma neredeyse hiçbir şeyi içermiyor. İyiyim iyiyim. Sen nasılsın? Geliş tarihin belli mi canım? Belli olsa da söyleyemem ki. Biliyorum, sadece belli mi diye sordum. Yok değil de. Bir kadın kocasına ne zaman geleceğini soruyor ve cevabın gelmeyeceğini zaten biliyor. Yine de soruyor çünkü sorabildiği tek şey bu. Ve o konuşmalardan birinde karısı şunu soruyor. Çocuklar nasıl? İyiler. Canavar gibiler. Videonun kalbi burada atıyor. Bu evde çocuk yok ve o evin kadını dağın tepesindeki 40 askere çocuklar diyor. Bu filmi bir daha izlerseniz bir şey fark edersiniz. Kamera Karabal'dan neredeyse hiç çıkmıyor. 40 kişiyle birlikte içeride kalıyorsunuz. Havaya o pencereden bakıyorsunuz. Dağa o kapıdan bakıyorsunuz. Dışarısı sadece bir telefon hattının ucunda var. Annelerin sesi olarak. Bir film bir adamın hayatını böyle anlatır işte. Dışarısı duyulur ama gidilmez. Mete Yüzbaşı'nın bütün meselesi buydu zaten. Bir yerde durmak ve durduğun yerden çıkamamak. Biz bu adamı 40 kişiye bağırırken hatırlıyoruz. Sessiz taşınan hiçbir şeyi göremiyoruz. Oysa çoğu yük sessizdir. Bir yükü taşımak seçim gerektirir. Ama bırakamamak seçim değildir. Bazı yükler vardır. Onları taşımak istediğiniz için değil, bırakamadığınız için taşırsınız. Ve bir süre sonra ikisinin arasındaki farkı siz de hatırlamazsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Akla mukayyet olun.